arkadaşlar, ben Kamran. Kamran Mutfak kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle arkadaşlar şoklama kabak kızartması yapacağız. Yunan usulü. Ben Yunanistan'a gitmiştim arkadaşlar. Orada bir tane restoranda yemek yemiştim ve kabak olduğunu bilmiyordum. Yani oraya gittiğimde. Oradaki menüde her şey Yunanca yazdığı için, İngilizcesi de yazmadığı için bilmiyordum. Geldi önüme, ben ilk başta korktum. Başka karışık et olabilir falan diye. Ama kabak çıktı, hiç beklemiyordum ve tadı çok enfes bir şey oldu. Gidip şefin yanına sordum içinde ne kullandınız, nasıl yaptınız diye ve bana tarifini verdi. Ben de arkadaşlar sizlere o tarifi göstereceğim. Gereken malzemelerimiz arkadaşlar bunlar. 2 tane kabaktan yapacağım ben. Orta boy, ufak. 2 fincan çay, kahve fincanı kadar undan, zeytinyağı, tuz, karabiber. Ve arkadaşlar şoklama için buz kullanacağız. O kadar. Evet arkadaşlar, kabak kızartması için, şoklama kabak kızartması için gereken 2 tane püf nokta var arkadaşlar. Birincisi, kabaklarımızdan arkadaşlar baş ve arka kısmını keseceğiz. Ama kabuğunu kesinlikle ve kesinlikle soymayacağız. Ben arkadaşlar hiç kullanmadığım bir bulaşık teliyle güzelce fazla bastırmadan üstündeki kirini filan aldım arkadaşlar ve bu hale getirdim. Sizlere de arkadaşlar tavsiye ediyorum, paslanmaz çelik bir bulaşık teliyle yaparsanız daha kaliteli bir şekilde verim alırsınız. Hemen yapılışına geçelim. Geçmeden önce de arkadaşlar ikinci püf noktayı söyleyelim size. İkinci püf noktası da kesinlikle ve kesinlikle buzlu su. Hemen yapımına geçelim. Başını ve arka kısmını kestim. Çöpe atıyorum. Ve arkadaşlar yuvarlak yuvarlak, halka halka kesiyoruz. Evet arkadaşlar, güzelce kabaklarımızı kestim. Bu şekilde. Ve hemen kabımıza alıyoruz. Bu arada arkadaşlar ocağımızın altını açalım. Unumuzu güzelce düz bir tabağa yaydıracağım. Bununla işimiz kalmadı. Ve arkadaşlar zeytinyağını dökelim içine. Özellikle zeytinyağı kullanıyorum arkadaşlar çünkü kızartmalarda zeytinyağı daha iyi tat veriyor. Çiçek yağındansa zeytinyağı kullanmayı ben tercih ediyorum. Hemen döküyorum. Zeytinyağı arkadaşlar kabağın üstüne çıkacak kadar dökün. Yani biraz fazla dökebilirsiniz. Ben yaklaşık bir 300 milim falan kullandım. Yağımız kızsın. Evet arkadaşlar, zeytinyağımız kızarken hemen püf noktasını daha söyleyeyim. Tuz ve karabiberle arkadaşlar güzelce ovacağız kabaklarımızı. Suya gerek yok arkadaşlar. Fazla bastırmayın. Sadece üstten karıştırın. Evet arkadaşlar, ilk başta bir uyarıda bulunmak istiyorum. Buzlu sudan çıkartıp direkt sokacağımız için arkadaşlar benim kullandığım gibi derin bir kapta ve bir maşa yardımı ile koyun çünkü sıçrama riski var. Haberiniz olsun arkadaşlar. Hemen kabağımızı alıyoruz güzelce. Una buladık. Unu arkadaşlar sirkeliyoruz üstünden. Suya daldırıp çıkartıyoruz ve atıyoruz. Aynı şekilde hepsini yapacağız. Evet, güzelce kabaklarımızı çevirdik. Şöyle bir şey diyeyim arkadaşlar. Buzlu suya daldırıp çıkarttığımız için kabaklarımız cips gibi çıtır çıtır oluyor ve sağlıklı bir şey. Yani kabak. Tavsiye ediyorum. Güzel. Evet arkadaşlar, kabaklarımız güzelce çıktı. Hemen onları çıkartalım. Hepsi arkadaşlar çıtır çıtır oldu. Şoklamadan dolayı.
Ben arkadaşlar değerlerini de sizin için çıkartacağım. Şöyle göstereyim. Şu şekilde oldu. Evet, şoklama kaba kızartmamızı güzelce kızarttık arkadaşlar. Şu şekilde oldu. Şöyle. Çok güzel bir şekilde duruyor. Yarın arkadaşlar size bir sürprizim var. Yunan usulü caciki videosu çekeceğim. Ve onu yayınlamayı düşünüyorum. Gerçekten de çok leziz oldu. Evet arkadaşlar, şoklama olduğu için güzelce böyle cips gibi kızardı. Hatta yemek için sabırsızlanıyorum. Bayağı evet. Ne yiyorsun ya? Hep kamera arkası yiyor arkadaşlar. İlk defa bir şey yedim. Ve ben taş mı yiyeyim ya? Yani yemem gerekiyordu. Şu anda kameranın önüne atlamamak için kendimi zor tutuyorum. Evet, ben bunu alayım, gideyim en iyisi. Aşağıdan yorum yapıp beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.